Bugün sizlere bitirdiğinizde gerçekten sizi rahat bırakmayacak türden bir eserden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bazı kitaplar vardır. Okursunuz, kitabın kapağını kapatırsınız biter. Ama bazıları vardır ki kapatsanız bile zihninizde dönmeye devam eder. İnsanı bayağı bir sarsar, düşündürür. İşte bugünkü kitabımız tam da böyle bir eser. Anton Çehov'un 1892 tarihli novellası yani kısa romanı Altıncı Koğuş. Bu videoya hazırlanırken çok inceleme okudum. Bu kitabın ne kadar katmanlı olduğunu o incelemeleri okurken gördüm. Kısa bir eser gibi görünüyor. 68 sayfa. Hatta ben bunu bir ay önce okumuştum. Videoya hazırlanırken ikinci kez bir daha okudum. İnce ama konusu itibariyle sarsıcı bir metin. Bu arada bir hatırlatma ki unutuluyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hemen başta şunu söylemek lazım. Bu eser Rusya'da bir taşlı kasabasındaki köhne bir akıl hastanesine geçiyor gibi görünüyor ama aslında anlatılan o hastanenin çok çok ötesinde. Altıncı Koğuş bir mekan değil bir zihniyet aslında. Çarlık Rusya'nın o baskıcı, yozlaşmış, en önemlisi de kayıtsız sistemine yönelik yazılmış en güçlü alegorilerden biri. Etkisi de gerçekten çok büyük olmuş. Lenin'in bu eseri okuduktan sonra dehşete kapılıp az önce Altıncı Koğuş bitirdim. Okuduktan sonra kendimi sanki oraya kapatılmış gibi hissettim dediği söylenir. Ben de kitabı bitirdiğimde beni de bu derecede rahatsız etmişti. Bu kitaba geçmeden önce yazardan yani bu metni ortaya çıkaran zihinden başlayalım. Anton Pavlovich Çehov 1860 doğumlu ve modern öykünün babalarından biri kabul ediliyor. Ama onu çağdaşlarına ayıran çok önemli bir kimliği daha var. Çehov aynı zamanda bir tıp doktoru. Bu onun olaylara bakış tarzını değiştiriyor. Doktorluk Çehova insan ruhunun ve bedeninin en savunmasız alanına tanıklık etme imkanı veriyor. Eserlerindeki o gerçekçilik, karakterlerin psikolojisini bir cerrah titizliğiyle kesip açması hep buradan geliyor. Bakıldığında duygusallığa, büyük laflara pek yer yoktur onda. Sadece durumu teşhis eder ve bir doktor soğukkanlılığıyla önümüze koyar. Zaten Çağov tarzı denen durum öykücülüğü de tam olarak budur. Büyük olaylar, entrikalar yerine karakterlerin iç sıkıntıları, o anki ruh halleri ve içinde sıkışıp kaldıkları o atmosfere odaklanır. Benim de sevdiğim tarz böyle eserlerdir. Peki bu özel eserin 6. Koğuş'un arkasında böyle somut bir ilham kaynağı var mı? Tabii ki var. Bu tamamen bir kurmaca değil. Çehov'un 1890 yılında yani bu eseri yazmadan sadece 2 yıl önce Sibirya'daki Sahalin adasına yaptığı bir yolculuk var. Sahalin adası Rusya'nın en ücra köşesindeki bir sürgün ve ceza kolonisi. Aylarca süren zorlu bir yolculukla oraya gidiyor ve bir bilim insanı gibi çalışıyor. Binlerce mahkum ve sürgünle tek tek görüşüyor, bir nüfus sayımı yapıyor ve yaşam koşullarını belgeliyor. Bir yazar için inanılmaz bir saha çalışması bu. Peki orada ne görüyor? Kurumsal çürümenin ete kemiğe bürünmüş halini görüyor. Devletin mutlak kayıtsızlığını, görevlilerin yolsuzluğunu, şiddetin ve sefaletin nasıl gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini görüyor. Kısacası insan onurunun sistematik olarak nasıl yok edildiğine kendi gözleriyle birinci elden tanıklık ediyor. İşte Sahail'in de gördüğü o cehennem 6. koğuştaki hastane tasvirinin bir ham maddesi oluyor. Diyebiliriz ki dolayısıyla bu eser sadece bir kurgu değil, aynı zamanda Çehov'un bir hekim ve bir sosyolog gözüyle sunduğu sarsıcı bir tanıklık belgesi. Sahail'indeki bu kurumsal çürümenin ete kemiğe büründüğü yer o meşhur 6. koğuşun ta kendisi. Koğuş aslında toplumdan tecrit edilmiş bir mikro Rusya gibi ve bu mikro Rusya'nın iki ana kutbu var. Bir yanda Doktor Andreich Yefimich Ragin var. Hastanenin başhekimi, eğitimli, felsefe okuyan ve entelektüel bir adam. Göreve ilk başladığında idealist hayalleri varmış. Hastaneyi modernize etmek, koşulları iyileştirmek istemiş. Ama sonra ne olmuşsa olmuş, sistemin değişime karşı direnci ve çevresindeki insanların kayıtsızlığı karşısında pes etmiş. Yani bir nevi tükenmişlik sendromu yaşamış, pes etmiş. Ama bu tükenmişliği tehlikeli bir felsefeyle meşrulaştırıyor. Maalesef insanoğlu vicdanını susturmakla bir numaradır. Çevrenize bakın. Hırsızın, arsızın, düzenbazın mutlaka kendince haklı gördüğü nedenleri vardır. Doktor da çevremizde gördüğümüz bu adamlardan birine benzemiş. Artık eylemsiz, vurdum duymaz bir aydına dönüşmüş. Hastanedeki pisliği ve yolsuzluğu, gardiyanların hastalara uyguladığı şiddeti görmezden gelmeye başlamış. Kendini odasına, kitaplara kapatmış. Gerçeklikten tamamen kopmuş,
konforlu bir entelektüel sığınak inşa etmiş kendine. Ve o sığınağın tam karşısında yani koğuşun içinde Ivan Dimitrich Gromov var. O da eğitimli eski bir icra memuru. Ama Doktor Zagin'in tam zıttı. Gromov etrafındaki adaletsizliğe, ahlaksızlığa o kadar yoğun bir şekilde tanık olmuş ki bu ahlaki yükü kaldıramamış. Sürekli takip edildiği, haksız yere hapse atılacağı korkusuyla paranoyak hezeyanlar geliştirmeye başlamış ve sonunda kendini 6. koğuşta bulmuş. Yani aslında Gromov'un deliliği toplumdaki çürümeyi herkesten daha net gören, bu yüzden de aklını yitirmenin eşine gelen tek akıllı adamın hüzünlü hikayesi. İşte bu yüzden de koğuştaki sefalete, şiddete isyan eden, sesini çıkaran tek kişi de o. Yani bir yanda acıyı görmezden gelerek akıllı kalmaya çalışan bir doktor, diğer yanda acıyı çok derinden hissettiği için deli damgası yiyen bir hasta. Peki bu iki karakterin yolu nasıl kesişiyor? İşte eserin en önemli noktası da bu kesişme anı. Doktor Zagin kasabadaki sıkıcı hayatında entelektüel sohbet edebilecek kimse olmadığını düşünürken bir gün tesadüfen Gromov'un konuşmalarına kulak misafir oluyor ve onda yıllardır aradığı o zeki, tutkulu muhatabı buluyor. Bir delinin içinde pırıl pırıl bir zeka olduğunu fark ediyor ve ona hayran kalıyor. Saatlerini 6. koğuşta Gromov'la felsefe, hayat ve acı üzerine konuşarak geçirmeye başlıyor. Doktor Zagin bir nevi stoacı felsefeye sığınıyor. Antik Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius'ten alıntılar yapıyor. Bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Kendi ve Düşünceler kitabının incelemesi kanalda var. Marcus Aurelius acının, zenginliğin, fakirliğin yani dış koşulların aslında önemsiz olduğunu, her şeyin bizim zihnimizde yarattığımız bir kurgu olduğunu savunuyor. Bu felsefeyi hastanedeki o korkunç koşullara müdahale etmemek için kendine ahlaki bir kalkan olarak kullanıyor. Tamamen bir bahane yani. Bu dönemin elit Rus aydınının sorunları çözmek yerine uzaktan izlemeyi tercih eden entelektüel kayıtsızlığını simgeliyor. Tabi bu zamanın elitlerini de simgeliyor. Fırsatı, imkanı varken keyifleri için kılını kıpırdatmayınları simgeliyor. Peki Gromov'un bu konforlu felsefeye tepkisi ne oluyor? Gromov bu felsefeyi paramparça ediyor. Acının soyut bir fikir değil, fiziksel ve somut bir gerçeklik olduğunu, canlı bir organizmanın acıya tepki vermesinin en doğal hakkı olduğunu savunuyor. Doktor da yine dönüp o meşhur tırını atıyor. Siz hiç acı çekmediniz. Hayatı bilmiyorsunuz. Siz sadece kitaplardan öğrendiklerinizle ahkam kesiyorsunuz. Gerçeği yüzüne vuruyor ve sonra da o kilit cümleyi kuruyor ki bu cümlenin altını çizmek lazım. Eğer parmağınızı kapıya sıkıştırırsanız o zaman stoacı bilgelik değil, acıyla avazınız çıktığı kadar bağırırsınız. Bu diyalog aslında kitabın bütün çatışmasını özetliyor. Soyut felsefe ile gerçekliğin arasındaki fark. Peki bir başhekimin bir deliyle bu kadar zaman geçirmesi, onunla felsefi tartışmalar girmesi dışarıda nasıl görünüyor? Tam bir felaket olarak görülüyor. Beklendiği gibi bu durum anında birilerinin radarına giriyor. Özellikle de Dragi'nin koltuğunda gözü olan o hırslı, sığ genç doktor Hobotov'un. İşte bu fırsat diyor ve Dragi'nin bu tuhaf davranışlarını onun da aklını yitirdiğine dair bir kanıt olarak kullanmaya başlıyor. Kasabada dedikodular yayılıyor. Doktorumuz delirdi, hastalarından birine aşık oldu falan gibi söylentiler dolaşıyor. Peki Doktor Zagin bu komployu, bu tuzağı nasıl fark etmiyor? Bu kadar zeki, felsefe okuyan bu adam bu kadar bariz bir entrikayı nasıl göremiyor? Bu aslında dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çünkü doktorun entelektüel bir kibri var ve gerçek hayattan kopuk. O kendi felsefi dünyasında o kadar kaybolmuş ki gerçek dünyanın basit ve kaba entrikalarını küçümsüyor. Kendine aşırı güveniyor. Hobosov gibi sıradan birinin onu alt edebileceğine ihtimal bile vermiyor. Kendi zekasına olan aşırı güveni onu kör ediyor. Doktor Zagin'in asıl suçu neydi? Bir hastayı dönmek mi? Rüşvet almak mı? Hayır. Onun affedilemez suçu bir deliyle bir entelektüel olarak eşit düzeyde sohbet etmesiydi. Doktor hasta akıllı deli hiyerarşisini bozmasıydı. Toplum düzeni sarsan bu tür bir yakınlaşmayı hemen delilik olarak etiketleyerek kendini korumaya alıyor. Sınırları bulanıklaştıran her birey sistem için bir tehdittir ve bir şekilde izole edilmelidir. Ve o izolasyon hikayedeki en trajik ironiyle gerçekleşiyor. Doktoru zorla emekli ediyorlar. Maddi ve manevi olarak tamamen çöküyor ve bir gün bir bahaneyle hastaneye çağrılıyor ve kendini bizzat yıllarca yönettiği ama bir kez bile düzeltmek için parmağını kıpırdatmadığı o pis kokulu, sefil 6. koğuşa kapatılmış buluyor. Yıllarca kelimelerle, felsefeyle oynadığı bir kavramın, acının
gerçekliğini bir anda en somut haliyle yaşamak zorunda kalıyor. Peki o anda ne yapıyor? İsyan ediyor mu? Tabii ki isyan ediyor. Şok içinde itiraz etmeye, kapıları yumruklamaya, dışarı çıkmaya çalışıyor. Ve o sırada karşısına kim çıkıyor dersiniz? Yıllardır hastaları dövmesine, onlara eziyet etmesine göz yumduğu o kaba saba adam Nikita çıkıyor. Nikita, Doktor Dragi'nin itirazlarını dinlemiyor bile ve hayatında ilk defa Doktor Dragin fiziksel şiddetle tanışıyor. Nikita yumruklarını acımasızca onun yüzüne ve sırtına indiriyor. Anton Çehov o anı Doktor Dragi'nin aydınlanma yani epifani anı olarak yazıyor. Yediği darbelerin acısıyla soyut felsefenin yerine somut, yakıcı, fiziksel acı alıyor. Yıllardır görmezden geldiği, kitaplardan okuyup üzerine ahkam kestiği o şeyi ilk kez kendi bedeninde hissediyor. Doktor Ragin o yumrukların altında koğuştaki diğer hastaların yıllardır her gün çektiği o bitmek bilmeyen umutsuz acıyı anlıyor. Empati kuruyor sonunda. Ama çok acı bir yolla. Bütün stoacı felsefe Nikita'nın indirdiği bir umutla o anda tuzla buz oluyor. Ama bu anlayış, bu aydınlanma artık onun için çok geç. Bu farkındalık hiçbir şeyi değiştiremiyor. Doktor Ragin ertesi gün bir felç sonucu ölüyor ve ölümü kimsenin umursamadığı, kayıtlara geçen sıradan bir olay oluyor. Peki bu eserin anlatmak istediği ne? Altıncı koğuş neyi temsil ediyor? Doktor Ragin kimin simgesi? Altıncı koğuş sadece bir akıl hastanesi koğuşu değil. Çarlık Rusya'nın ta kendisi. İçinde adaletsizliğin, yolsuzluğun, şiddetin ve en önemlisi mutlak bir kayıtsızlığın hüküm sürdüğü devasa bir hapishane. Doktor Ragin ise bu hapishanedeki toplumsal sorumluluklardan kaçan, sorunları görüp de eyleme geçirmek yerine felsefenin ve kitapların arkasına saklanan, konfor alanının çıkmayan elit ve işlevsiz Rus aydının trajik bir simgesi. Ayrıca bu konunun günümüzde olan bağı da çok güçlü. Geçmişte de günümüzde de böyle insanlar var olmuşlar ve var olacaklar. Buna ayrıcalıkların körlüğü deniyor. Konforlu, güvenli bir hayat sürenlerin başkalarının çektiği acıyı nasıl rasyonelleştirdiğini veya tamamen görmezden geldiğini gösteriyor. Doktor Ragin kendi ayrıcalıkları yani doktorluk statüsü, maaşı, sosyal konumu elinden alıncaya kadar gerçeği göremedi. Bu tanıdık bir durum. Bugün de sosyal ve politik tartışmalarda sıkça karşılaştığımız bir durum. Bir sorunu bizzat deneyimlemeden onun gerçekliğini tam olarak kavrayamama hali. Bu yüzden 6. koğuş adaletsizlik karşısında eylemsiz kalmanın, ben karışmıyorum demenin aslında zalimden yana olmak anlamına gelebileceğine dair bir uyarı niteliğinde. Eseri özetlemek gerekirse 6. koğuş acı çeken insanla kendi arasına felsefi bir duvar ören, bilgiyi eylemden koparan bir aklın ne kadar tehlikeli hatta ne kadar zalim olabileceğini gösteren sarsıcı bir psikolojik ve toplumsal eleştiri. Ve şunu da görmek lazım. Doktor Ragin'in asıl trajedisi gerçeği anlaması değil. Trajedisi anladığında artık eyleme geçemeyecek kadar geç kalmış olması. Bu durum empati ve eylemden yoksun bir anlayışın, bir bilginin ne kadar değersiz hatta ahlaksız olabileceğini gösteriyor. Şimdi size bir soru soracağım ama lütfen bunu düşünün. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen düşünün. Bilgiye bu kadar kolay ulaştığımız ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki acılara da sosyal medya akışlarımızda ham beyan tanık olduğumuz bu çağda bizler de etrafımızdaki koğuşları kendi konforlu kütüphanelerimizden izleyen modern zaman doktor Raginlerine dönüşmekten nasıl kaçınabiliriz? İşte Çehov'un 130 yıl önce sorduğu ve bugün belki de her zamankinden daha yakıcı bir şekilde geçerli olan soru bu. Bu sorunun cevaplarını sizden bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalda diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatla kalın.